Göstermem lazım. Burada söylediğimiz her şey politik algılanabilir. Uzun bir süredir çözülemeyen, uzun bir sürede çözülebileceği mümkün olmayan şeyler var. Çünkü çok güzel. çok güzel. Bu şekilde anlaşıyoruz. Teyze de bizi ve Ayşe. Hani? Tevfik? Merhaba. Bizim birazcık gazeteci sayılabilirim. Yalan. İçinde dedi. Dünyanın en hassas, en çarpıcı, en tartışmalı... Bu sıcakta böyle bir ortam. Ve nihayet Fas çayını öğrenmenin vakti gelmiştir. Çok cute ya. Sadece 50 yıl önce dahi başka topraklar, başka milletler tarafından sömürülüyor olması benim çok garibime gidiyor. Yani Birleşmiş Milletler için burası hala kendi kendini yönetemeyen bölgeler arasında. Demek istiyorsanız bizim normal olmadığımız kesin. Herkese merhaba, ben Ayşe Kocalar. 4 yıldır dünyayı geziyorum. Şu an ise dünyanın en hassas, en çarpıcı, en tartışmalı noktalarından birindeyim. Arkamda gördüğünüz, hatta içerisinde olduğum bu koca coğrafya, Batı Sahra, dünyanın en büyük ve en uzun mayın hattına sahip ülkesi. Bölgesi daha doğrusu. Aman ülkesi demeyelim. Burada söylediğimiz her şey politik algılanabilir. O yüzden biraz hassas ve dengeli konuşmak gerekiyor. Bütün bu politik sebepleri bir kenara bırakırsak, Fas'ın güzelliğinden bahsedersek biraz. Gerçekten Fas beni büyülüyor. Yani kocaman bir ülke. Güneyinden batısından ve her yerinden farklı bir coğrafya yakıyor. Şu an çöl şehrindeyiz, çölün ortasındayız. Bakar mısınız? Şuraya flamingolar geldi, uçtular. Kocaman bir göl var. Biraz isyancı bir bölgedeyiz. Duvardaki grafitilerden, yazılardan falan da direkt anlaşılıyor şurada. Biz ölene kadar, muhtemelen ölene kadar mücadele edeceğiz anlamı taşıyor. Hello. Journalist? Journalist? No. Little bit journalist. Ampere journalist. YouTuber, yes. We travel, we take vlog. Sorry, we don't want to disturb. Fotoğraf çekmek, video çekmek problem olur buralarda, dikkat edin dedi. Biz de sorun yok dedik. Gazeteci misiniz dedi. Bizim birazcık gazeteci sayılabilirim. Yalan. Batı Sahra, Birleşmiş Milletler'in kendi kaderini tayin süreci tamamlanmamış bölgeler listesinde olan son büyük anlaşmazlıklardan biri olarak kabul ediliyor. Yani Birleşmiş Milletler için burası hala kendi kendini yönetemeyen bölgeler arasında. Gazeteci değilim ama gazeteci edasıyla yürüyorum. Yani durumlar aynı olmasa da bu gibi tartışmalı topraklara bazı örnekler Kuzey Kıbrıs olabilir, Cebeli Tarık olabilir, Filistin olabilir. Sanıyorum ki burada hayat bir akşam 6'dan 7'den sonra başlıyor. Kimse dışarıda değil. Öğle vaktindeyiz. Şimdi bir eve davet edildik. Sokakta fotoğraf çekilmiştik teyzeyle. Gelin bir çay için dedi. Şimdi burada İspanyolca konuşuluyor. Klasik Arapça zaten biliyorlar. Fas Arapçasını, Darica'yı zaten biliyorlar. Bu bölgeye özgü bir farklı bir diyalekt var, farklı bir Arapça var, onu biliyorlar. Ona ek olarak birazcık Fransızca biliyorlar. İspanyolcayı çok iyi biliyorlar. Sanırım bu kadar. biliyorlar yani. İspanyolca konuşmaya birazcık çalışıyoruz ama Arapçayı ben daha çok yatkınım. Bir şekilde anlaşıyoruz. Teyze de bizi evine davet etti. Gelin bir çay için dedi. Ve Ayşe, hani? Tevfik? Merhaba. Madre. Anne. Yo como lejos grande. ¿Cómo? Yo como lejos grande y dos pequeños ahí. Ah, okay. Tú es el grande hermano? Sí. Vale. He's the big brother and he has two other brothers. Okay. So the Fena. it's the little brother, the younger brother. Okay. Your brother. Yeah. Okay. Misafir olursunuz birilerine ve size böyle çok iyi bakmak istedikleri için sürekli dert olursunuz ya. Aynen öyle olduk. Terliği giyin, şunu yapın. Hani sanki uğraştırıyormuşuz gibi hissediyorum. Ve nihayet Fas çayını öğrenmenin vakti gelmiştir. Bir fotoğraf çektik, bir güler yüz, bir anlaşmaya çalıştık. Evlere misafir olduk. Şöyle bir masa kuruldu. Ne kadar tatlı insanlar.
Bunu şey yapıyorlar böyle demi. 2-3 kez dolduruyorlar. Sonra geri içine boşaltıp ondan sonra doldurup. Bakın amaç böyle daha da köpükleştirmek. Bismillah first. Afiyet. Afiyet. عافية Afiyet. شكرا Bu zeytinyağı. زيت العود زيت العود Olive oil. Oh. Her zaman çok güzel bir şey. Lo que decía es el racismo que viene viene de la justicia, viene de lo más alto. O sea, el racismo no viene de la gente, no viene de los ciudadanos, viene de la parte de arriba. Cuando ellos ven que las fichas no van bien, se vuelven a remolcar todo y darle a la gente entre ellos ya están viviendo bien. Tienen todo, tienen poder. Los publicidos no, de los ciudadanos no pueden. Solo aguantan. Solo soportan lo que viene. Destacarlo como más grande. Porque vienen la policía, vienen los secretos y eso no puedes contra ellos, ¿no? Es por eso. Que no hay otra. Espero que aquellos de arriba que sepan lo que hacen, que sepan cómo mover las fichas. Que hay aquí en la tierra, bebemos, pero hay el cuento de lo más alto de vosotros. Ojo, lo que estábamos diciendo es lo de la contrabando de Ceuta y Melilla. Bueno, antes había en el 2003, yo voy a hablar de aquí de Ecuador porque yo estaba ahí. Estaba trabajando bien, estaba la gente bien comiendo bien, estaba la cosa removiendo bien. Bueno, España come y Marruecos come. Y los políticos también comían. Y la gente de abajo también come. Pero ahora no. Ahora ya no hacen esas cosas. Ahora hay paliza. ¿Sí o no? Yani? Ahora hay paliza. Ahora pegan a la gente, matan a la gente. O sea, con cualquier cosa. Eso ya va mal. No se puede hacer eso así a la gente, ¿no? No creo. Porque somos humanos. Tenemos derecho a vivir. Tenemos derecho a estar, tenemos derecho a todas las cosas como a toda la gente. Aunque la gente que no se pueda estudiar, aunque la gente no se pueda llegar a una clase más alto, pero al menos que le dejan a vivir, ¿no? Con algo, ¿no? No que le rematen, que le saquen todo lo que tienen y luego digan, joder, es la culpa de ellos. No, que es la culpa de vosotros. Los más altos, que es la culpa de vosotros, no es de la gente normal. Porque como todo te llega ahí a buscarte la vida y no te encuentras, bueno, sales de buena mañana a sacar unos 10 o 15 euros, bueno, hablo del ejemplo marroquí, 15 o 20 euros o 30 euros, lo que sea, lo que puedes sacar, y no lo reencuentres, ¿qué harás? A machacar a la gente, a los que tienen, ¿no? Es lo que vas a ver. Yo como lo examino, como le doy el ejemplo, pero es que le dais por donde trabaja la gente, le dais por donde que tenga la gente, por donde, no van a pensar ni en migración, ni ir a molestar a los demás, ni fastidiarle a nadie. Tampoco, en esas cosas no van a ninguna cosa de ellos. Pero si no tienen trabajo, no tienen estabilidad, no tienen ser, ¿qué van a hacer? Al golpe, a lo que sea, a lo que haya que hay que sacarle lo que tiene, ¿sabes? Eso ya no vale, no va bien. Ni para nosotros ni para ellos. Porque como dije antes, que hoy estamos en la tierra, pero mañana vamos a estar ante el juicio, el gran juicio, que es el Dios, Allah. Y ahí nos vamos a revisar lo que haya pasado entre él. Y cuando me vas a venir a pedirme que yo te disculpo, que no te haya llegado lo tuyo al mismo tiempo, ahí ya no va a falta que me pidas perdón. Porque ahí ya es otra cosa. Porque estamos ante un juez. Es un Allah. Uno. Después de la muerte va a haber un juez. No va a haber juzgado, no va a haber abogado, no va a haber en el estado de fiscalía o de eso, ¿sabes? Solo va a haber uno. Y uno que nos va a bendecir, que es Muhammad alayhi salatu wassalam, el último profeta. Aparte de esa, porque todo el mundo van a quedar. O sea, ¿a quién le vamos a pedir que pida por nosotros al Dios que nos rebaje la desgracia que hicieron aquí en la tierra? Van a ir a Muhammad. A Muhammad el que le va a pedir por ellos al Dios, que son mis seguidores, que lo que han seguido en mí, lo que han sabido en el Corán, lo que han sabido en el Islam, lo que han sabido del ser, de verdad, van a saber cómo restablecer las cosas ahí. Pero los otros yo no sé, porque yo soy solo de lo musulmán, solo eso. Es ser correcto, porque yo como conocí, te dicen, mira, porque yo no veo a Dios, yo solo creo. Yo no veo a Dios, ni a Mohammed, ni al Dios, solo creo, solo tiene fe al Dios, sin ver, sin nada. Y así se yo voy. Como ve el trabajo es lo correcto. Te vas al trabajo, te haces tus cosas de 8 a 12,
te sales. Yes. Ay, ay, Aisha. Fas, Morocco, Fas Marro. Afghanistan, Oh. Syria, Suriye, Afganistan. Afganistan. Afghanistan, Syria, Barakallah. Bangladesh. Sehafem. Kaftan hediye etti bana ya. دي خذي Nasıl? Good? Aa. Allah زوجها تموت. No. Şükran. So cute ya. Maşallah. ما شاء الله تبارك الله Nasılım? Adam. Şehri gezmeye hazır mıyız? Barcelona. Güzel oldu bu arada. Bunu bana böyle hediye ettiler. Daha rahat bir şekilde gezebilirim galiba bununla. Porque la Tiril mamá tiril. era menor. Fotoğraf çekelim gitmeden. Ya Selahattin. سلام Selahattin hoş geldin. Tamam. Üstümdeki şalı da hediye etti bana. Çok utandım gerçekten ya. Ya. سخن Şükran şerefine. شكراً. İnşallah hımsin ان شاء de الله Aykam. İnşallah. ان شاء الله يا 5 gün sonra tekrardan bu şehre geleceğiz. Size tekrardan uğrayacağız dedik. Gelirken elimiz boş gelmeyiz artık. Biraz utandık yani, o kadar çaydır, yemektir, sofralar kuruldu, kıyafetler hediye edildi falan. Ama biliyorsunuz böyle kültürlerde direkt insanlara para verilmiyor yani, biraz ayıp kaçıyor. O yüzden artık bir dahaki gelişimizde ya da akşama doğru buralardan geçerken bir meyve falan alıp tekrardan uğramayı düşünüyoruz. Şükran. Tefek. See you. Cualquier momento estáis como en vuestro casa, como tu hermano, como tu amigo. Nice to meet you. Thank you so much. Que Muchos, os muchos tengáis buen gracias. viaje, que os tengáis buenas vacaciones, que os las aprovechéis bien, bien hecho aquí en Marruecos. Yeah. Şerefine. Ciao. Bye. Ciao. Bye, chao, la. Söyleyecek sözüm yok gerçekten. Bu arada sıcağı o kadar güzel geldi ki bu. İnanmıyorum ya. Bunun yani illaki bir sebebi var bunu giymelerinin zaten, ama bu kadar iyi hissettireceğini tahmin etmemiştim. Sıcağı hissetmiyorum bile, böyle tiril tiril. Biz az önceki evde birkaç saat geçirdik. Çıktık. Saat şimdi akşam üzeri olmak üzere. Ama sokaklar hala boş. Dediğim gibi insanlar sanırım akşam saatlerinde dışarı çıkmaya başlıyorlar. Az önceki sohbete kaldığımız yerden devam etmem gerekirse ve az önceki sohbette üzerine çok güzel oturduğu için bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu bölge Birleşmiş Milletler'de kendi kendini yönetemeyen bir bölgedir diye bahsettik ya. Ve işte çeşitli bazı örnekler verdim. İşte Kuzey Kıbrıs buna örnek olabilir, Filistin buna örnek olabilir. Yani durum tamamen aynı olmasa da onlarda böyle karışıklıklar olan, yıllardır karışıklıkların olduğu bölgeler. Burayı farklı yapan şey ise yaklaşık 50 yıl öncesine kadar burası İspanya sömürgesi altındaydı. İspanya topraklarındaydı. Ve daha sonrasında İspanya geri çekildikten sonra bu bölge Moritanya ile Fas arasında kaldığı için bir taraftan Fas hak talep etmeye başladı. Bir taraftan Moritanya hak talep etmeye başladı. Ama bir taraftan da bu Batı Sahra'nın yerel insanları var. Yerel insanları da burası bizim topraklarımız diye hak talep etmeye başladı derken buralarda bayağı böyle bir karmaşıklık başladı ve son 50 yıldır da bu karmaşıklık çözülemiyor. Zaman içerisinde savaşlar yaşanmış ve Moritanya sonradan bu topraklardan çekilmiş. Şu an ise toprakların çoğunluğunu Fas kontrol ediyor. %80'ini falan. Ama yerel teşkilat olan Polisarya'da kalan kısmı yönetiyor. Kalan kısmı kontrol ediyor. Fas tarafı şöyle diyor. Batı Sahra tarihsel olarak Fas'ın bir parçasıdır. Polisarya ayrılıkçı bir örgüttür. Özellik verilebilir bölgeye ama burası tam bağımsız olamaz diyor. Polisarya da tam tersini söylüyor. Burası ayrı bir ülkedir. Burası Batı Sahra yerel halkının ülkesidir. Fas da buraları işgal etmiştir diyor. O yüzden buralarda böyle karmaşık, uzun bir süredir çözülemeyen, uzun bir sürede çözülebileceği mümkün olmayan şeyler var. Çünkü burası videonun başında söylediğim gibi dünyanın en uzun ve en büyük mayın sınırına sahip. Böyle Batı Sahra boylu boyunca ikiye ayrılmış durumda ve kocaman mayın tarlaları var. O yüzden ne Polisarya yönetimi bu tarafa geçebiliyor, ne siz bu Fas bölgesinden o tarafa geçebiliyorsunuz. Zaten Polisarya yönetimi
yönetimi de böyle çölün ta iç taraflarında falan. Şu an bizim olduğumuz şehir Lyon şehri. Batı Sahra'nın idari yönetim başkenti aslında. Ama çevrede işte sadece Fas plakaları görüyoruz. Fas bayrakları görüyoruz. Hala Fas yönetimi içerisindeyiz aslında. Buralarda herhangi bir sorun yok. Film önerisi isteyen olursa diye bir film izlemiştim birkaç ay önce. İsmi Sırat. Batı Sahra'da geçiyordu. Ya bu konularla çok alakası yok aslında ama Batı Sahra'ya gelip de burada karavanıyla gezen bir grup arkadaşın başına gelen şeyleri konu alıyordu. Çok uzun zamandır izleyip de böyle ağzımın açık kaldığı nadir filmlerden biridir. Gerçekten çok etkileyiciydi ama fazla sarsıcıydı. O yüzden çok hassassanız böyle görsel içeriklerde izlemenizi tavsiye etmem ama böyle bir demek istiyorsanız izlemenizi tavsiye ederim. Sırat. Düşündüğünüzde 50 yıl çok eski bir zaman değil. Bu toprakların sadece 50 yıl önce dahi başka topraklar, başka milletler tarafından sömürülüyor olması benim çok garibime gidiyor. O yüzden İspanyollardan kalma böyle çevrede katedraller var. Açık mı bilmiyoruz ama Iglesia Católica, bir Katolik kilisesi. Is there a difference between cathedral and church? Cathedral is the big one. It's the biggest of the church. It's Okay. where the highest of the priest, archbishop, Bishop also operate. live in cathedrals or operate? I know that depend of the. The entry is there. Okay, and church is small, not Church. necessary to have a bishop or anything. Exactly. Like you say, in Islam, you have like the small with one minaret, the one Okay. with two minaret. Okay, usually I was thinking that, hello, Hello, how are you, sir? I'm fine. Are you looking for someone? No, we just are to looking for- see, is it possible to enter in the? But we are taking moving. Dışarıda video çekemezsin ama içeride çekebilirsin dedi. Bilmiyorum, burada biraz hassas olduğu için konular, kamera biraz sorun olabiliyor bazı insanlara. Ama bazı insanlarda hiç sorun değil diyor. Çekebilirsin, hatta daha fazla çek diyor. O yüzden biraz kişisel tercihmiş gibi görüyorum insanların. Çekebildiğim noktada çekmek istiyorum. Ya Fas'ın en sevdiğim şeylerinden biri, burada da zeytin tüketiyorlar. Zeytinyağı, çeşit çeşit zeytinler, yani bir tane de değil, böyle marketlerde siyah zeytin, yeşil zeytin ki böyle başka çeşitlerini bulabiliyorsunuz. Fas o konuda beni çok mutlu etti. Kilisenin içerisine girdik. Kilise hala aktif bir kilise. Bana farklı gelen şeylerden biri. Burada Arapça görmek. Burası hala çalışan bir kilise ama buraya sadece yabancılar geldiklerinde dua edebilsinler, ibadetlerini gerçekleştirebilsinler diyeymiş. Çünkü sordum burada yaşayan Hristiyan bir azınlık var mı diye. Yok dedi ama biraz böyle üstü kapalı cevaplar verdi. Tam olarak net bir cevap vermek istemedi bana. İşte burada yaşayan azınlık bir Hristiyan halk var mı buraya gelip giden dedim. Kimin karşısında azınlık, neye göre azınlık, kime göre azınlık bilmiyorum dedim. Sadece biraz bilgi almak istiyorum dedim. Dedi burası sadece yabancı ülkelerden buraya gelen insanlar için. Fas %100 Müslüman bir ülke dedi. O yüzden buraya yereller gelip herhangi bir şey yapmıyorlar dedi. So from here you have Lyon as it was before. You are now here inside of the church. So this is Lyon, the old Lyon. So the church was built in 1954. Okay. You see, these people, they are soldiers Okay. at the Spain time. Biz şu an buradayız. Bu şeydeyiz. Zaten church. Katedraldeyiz, kilisedeyiz. Lyon'un eski hali burasıymış. Bu kilise 1950'li yıllarda inşa edilmiş ve o zamanlardaki hali böyleymiş. So these are the last pictures of 1975. 1975'ten sonra da zaten burası dediğimiz muallak şekle geliyor. İspanyollar çekildikten sonra ki fotoğraflar bunlar. Şimdi bir yerde market gibi bir şey gördük. Market sandık ama iç tarafa bakınca şuradan göstereyim size tam da içine girmeden. Havuzmuş burası. Kamuya açık havuz. Thank you so much. Wow, çok güzel ya. Arkadaşlar bu sıcakta böyle bir ortam. Hiç beklemiyordum. Çok iyiymiş ya. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Ve sadece erkek çocukları yok yani. Kız çocukları da var, kadınlar da var, erkekler de var. Bayağı karışık, herkesin iç içe olduğu bir alan. Burada bir de kafe var. Biz de burada biraz oturalım, bir şeyler içelim dedik. How much is the pool?
Fiyatını sordum. Havuzun fiyatı 35 dirhemmiş. 3,5 euro yani. Siz de böyle gittiğiniz ülkelerde berberlere girip abi makinenizi ben kullansam, sakallarımı kısaltsam diyor musunuz? Yoksa normal misiniz? Bizim normal olmadığımız kesin. Özellikle bugün. Üstümdeki çok iyi değil mi ya? Tamam. Aklandık, paklandık ve sonunda akşam 8.30-9 olmaya başladı. Burada hayat canlanmaya başladı ve söylemeliyim ki bu kıyafet o kadar rahat ki arkadaşlar. Şimdi böyle rüzgar esiyor. Rüzgar estikçe biliyorum hiç açılmayacak falan. Böyle tiril tiril geziyorum. Bir de her yerinden, şuradan, sağından, solundan, kolundan, her yerinden hava giriyor. O havayla böyle içimde dolaşıyor ve hiç terlemiyorum. Bayağı güzel ya. Tam çöl iklimi için gerçekten bu gerekiyormuş ya. Akşam saatlerinde burada dışarıda mısemen dedikleri şey yapıyorlar. Bunun içerisine çok güzel bir karışım var. Amlu dedikleri, onu koyuyorlar. Tatlı bir şey aslında ama böyle bu şekilde alıp bunu peynirle falan da yiyebilirsin. Ha? Mısemen? Amlu mısemen? Nutella? Aa, burada kırmızı var. with vegetable. With vegetable this, so it's salty. It's salty. Okay. You wanna try? Yes, I want to try this one. Ben bu musammeni genelde içerisine ya tavuk koyuyorlar, ya et koyuyorlar, normal dürüm gibi bir şey yapıyorlar. Ya da böyle çikolata sürüyorlar. Amlu dediğimiz bu Fas'a özgü bir tane karışım var. Badem ezmesi, argan yağı ve balın karışımıyla oluşturdukları bir şey var. Şuraya şöyle görselini koyuyorum. Öyle zannediyordum ama burada ayrıca tuzlu, sebzeli versiyonu da varmış. Bunu hiç görmemiştim. Şimdi onu deneyeceğim. Peynirli de yapıyorlar burada böyle. İsterseniz yumurtalı da oluyor. Yani sadece tatlı değil, tuzlu seçenekler de varmış. Türkiye. İstanbul, İstanbul. you are welcome. Thank you so much. Merhaba. Çok güzel kokuyor bu arada. Görüntüsünden anlarsınız lezzetini. Bu arada bir önceki videoda yediğimiz köfteyle duruyoruz. Koca bir tabak köfte yedik. O kadar boldu ki 1,5 gündür hiç karnımız acıkmadı bir de yani bu sıcakta insanın karnı gerçekten acıkmıyor. Şimdi hava kararmaya başlayınca, hayat aktifleşmeye başlayınca bundan aldık. Buna toplamda 5 dirhem ödedik. Bayağı güzel. Zaten şu görüntünün kötü olma ihtimali var mı sizce? Çok güzel. Fotoğraf çekilmesinden çok rahat etmiyorlar. O yüzden yüzlerini göstermeden şöyle göstereyim. Dama oynandığını görünce Teva dedi ki ben de dedemle oynardım. Sonra onu da davet ettiler. Böyle sokakta oturduk, bağdaş kurduk. Dama oynuyorlar. Ah oui, on est obligé de prendre. Can you shake his hand again Teva? Teva kuş tabii ki de kaybetti. Yenebilir mi? Burada profesyoneller bu adamlar her gün sürekli bunu oynuyorlar. Şimdi şehrin başka bir yerine geldik. Bu tarafta hayat daha yoğun, sokaklar falan sabahtandır gezdiğimiz yerlerden bir hayli farklı. Temiz, toprak yollar yok oldu birden, kaldırımlar çıktı. Araba modelleri değişti, insanların tarzları değişti. Sağda solda her yerde kafeler var. Daha böyle lüks görünümlü kafeler var. O yüzden şehrin bu tarafında hayat farklıymış. Bizim ilk gezdiğimiz yerler biraz daha böyle eski yapıların olduğu mahallelermiş. Yani burası hiç şöyle benzemiyor, öyle söyleyeyim. Biz döndük dolaştık, kürkçü dükkanımıza döndük. Müsemmen aldığımız yerde çorba da varmış. Bu çorbada Fas'a özgü bir çorba. İsmi harira. İçerisinde mercimek var, nohut var. Karışık karışık türlü türlü baklagiller var aslında. O yüzden bayağı besleyici. Biz günü burada kapatıyoruz. Teşekkürler izlediğiniz için. Umarım keyif almışsınızdır. Enteresan bir gezi oldu bizim için aslında ve biz sabahtandır gerçekten keyif alarak geziyoruz burada. İnsanlar fazla güler yüzlü ve konuşkanlar. Ve yarın erken kalkacağız. Beni çok heyecanlandıran bir yere doğru gideceğim. Söylemeyeyim ya, söylemeyeyim. İzleyin videoyu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye. Güle güle. Güle güle. So delicious. Çok güzel. Çok güzel, bayağı güzel.